Herkese selam, ben Caner. YouTube kanalıma hoş geldin. Bugün Türk Alman Üniversitesi'nin röportaj serisinin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. 3 farklı bölümden öğrencilerle konuştum. Onlara bölümleri hakkında sorular sordum. Öğrencilerden bir tanesi İran'dan gelen, aynı zamanda benim de arkadaşım Amir Reza. Bu nedenle onunla Almanca konuştum. Normalde okulda da Amir'le hep Almanca konuşuyorum. Bu arada eğer röportaj serisinin birinci bölümünü izlemediysen şuraya bırakacağım yazıya tıklayarak izleyebilirsin. Bu röportaj serilerinin mutlaka devamı gelecek. O yüzden takipte kalmayı, bana abone olmayı unutma. Keyifli seyirler. Herkese merhaba. Şu an Aleyna yanımda. Aleyna, kısaca kendinden bahsetmek ister misin? Tabii, herkese merhaba. Ben Türk Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknoloji 1. sınıf öğrencisiyim. Aleyna, bize Türk Alman Üniversitesi'nin avantajlarından kısaca bahsedebilir misin? Tabii, bahsedeyim. Öncelikle Almanca dil eğitimi. Bence Türkiye'deki en iyi Almanca dil eğitimi veren kurum bizim okul diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir eğitim veriyorlar. Ben hazırlığı bir senede geçtim. Hazırlık sistemi kur şeklinde ilerliyor ve C1 kurunu verdikten sonra TESOF sınavına giriyorsunuz. Okul bu sınavı ücretsiz olarak yapıyor. Dışarıdan girmek isterseniz de sanırım 130 ya da 145 euro gibi bir ücreti var. Evet, eğer hazırlığı 2 senede geçerseniz toplamda 5 defa girme hakkınız oluyor diye biliyorum ben. O yüzden bayağı bu sistem iyi. Çünkü ben diğer okullarda uluslararası geçerliliği olan bir sınav yaptıklarını duymamıştım ya da yani yapıyorlar mı bilmiyorum. Ve bu o sınav yüzden bedava. Evet, Gerçekten evet. harika. Ve Almanya'ya gittiğinizde eğer bu sınav 20 üzerinden değerlendiriliyor. 13 alırsanız hazırlığı geçme hakkına sahip oluyorsunuz. Eğer 16 ve üzeri alırsanız da Almanya'da okuyabilirsiniz ya da Erasmus, çift diploma vesaire hakkına sahip olabilirsiniz. Kesinlikle. Ayrıca staj yapmayı da düşünürseniz 16 almanız iyi olur. Kesinlikle katılıyorum. Peki Aleyna, hocalarla ilişkilerin nasıl? Öncelikle bizim okul küçük bir okul, o yüzden öğrenci sayısı az. Öğrenci sayısı da az olduğu için hoca başına düşen öğrenci sayısı da az oluyor doğal olarak. Ve o yüzden öğrencilerin hocalarla ilişkileri gayet iyi ve güçlü diye düşünüyorum. Çünkü ben ne zaman derslerle alakalı bir sıkıntım olsam hocaların yanına gittiğimde gayet ilgilendiklerini gördüm ve hiçbir şekilde beni geri çevirmediler ve tüm vakitlerini ayırdılar. O yüzden bize daha çok vakit ayırabiliyorlar ve daha kaliteli bir iletişimimiz oluyor, daha güçlü bir iletişim oluyor. Ben mesela projelerde yer almak istediğimi belirttim. O yüzden bana vakit ayırabildikleri için 1. sınıf olmama rağmen gayet iyi bir projelerde yer alabildim. Kesinlikle katılıyorum. Peki laboratuvarlar nasıl geçiyor? Laboratuvarlarda bir şeyler öğrenebiliyor musun? 1. sınıf olmana rağmen. Birinci dönemde laboratuvarlara girdik. Şu anda giriyoruz aslında. Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları ve bence bayağı verimli geçiyor. Gruplara böldükleri için az kişi oluyoruz ve bazı öğrenciler okula geldiklerinde fırsatları çok fazla kovalamıyorlar. Fırsatları kovalamazsanız onlar size gelmez ve siz bunlardan faydalanamazsınız. Faydalanamadığınızda da şundan faydalanamadım, şu yok işte, yok labları kötü ya da hocaların iletişimi kötü diyorsunuz. Ama öyle bir şey yok mesela. Ben ya da arkadaşlarım hocalarla gidip iletişim kuruyoruz. Hocaların bize gelmesini beklemiyoruz. Öyle bir şey olmuyor. Ya da laboratuvara girmek istediğimizi belirtiyoruz. Bizi laboratuvara sokar mısınız diyoruz. Hocalarla ayarlamaya çalışıyorlar. Hani bu şekilde biz adım atıyoruz ki o avantajlar, o fırsatlar bize geliyor. Kesinlikle katılıyorum Aleyna'ya. Özellikle sizin koşturmanız gerekiyor. Eğer burada öğrenciyseniz vesaire, hocaların peşinden koşturmanız gerekiyor ve onlarla iletişiminizi çok sıkı tutmanız gerekiyor. Eğer laboratuvarlardan faydalanmak istiyorsanız daha fazla bir şekilde ve projelere katılmak istiyorsanız. Peki Aleyna, dezavantajları nelerdi sence Türk Alman Üniversitesi'nin? Dezavantajı olarak şunu diyebilirim ki ulaşım ve kalacak yer konusu. Kampüs aslında çok güzel bir yer ve çok fazla yeşillik içerisinde. Arkadan da görebileceğiniz gibi gerçekten ormanların içerisinde ve birazcık da dağ başı gibi. O yüzden ulaşım çok sıkıntılı. Kampüs Beykoz'da yer alıyor ve Beykoz'da metro yok. O yüzden ulaşımı bayağı sıkıntılı oluyor öğrenciler için. Bunun dışında diğer bir dezavantaj da kütüphanenin saat 7'de kapanması. Daha yakın bir zamana kadar saat 5'te kapanıyordu sanırım ve öğrencilerin artık çıkışması sonrası 7'ye alındı bu saat. 7'den sonra da artık otobüs bulmak zorlaşıyor. O yüzden de sıkıntı oluyor. Kesinlikle. Onun dışında kalacak yer olarak da çok sıkıntılı oluyor. Öğrenciler genel olarak Beykoz, yani Paşabahçe ve Kavacık civarında yer almak, yani ev bulmaya çalışıyorlar. Ve imar olmadığı için gerçekten kiralar da çok fazla olduğu için bu öğrencilerin canı çok fazla sıkıyor. O yüzden Üsküdar, Ümraniye civarlarına da gidiyorlar yani.
yine de çok büyük bir sıkıntı yani. Hani oralardan gelmek bile, trafik saatlerine bile denk gelince çok sıkıntı oluyor. Kesinlikle. Peki kampüsten memnun musun? Kampüs sence nasıl? Ben okulumuzun kampüsünden gayet memnunum. Bence gayet güzel bir yerde. Otobüsle sahile 10 dakika bile sürmüyor, 5 dakika sürüyor neredeyse. Bence bu güzel bir avantaj. Yani canımız sıkıldığında ya da bir deniz havası almak istediğimizde direkt sahile inip yemek yiyebiliyoruz arkadaşlarla. Yeşillik içerisinde de olması gayet güzel bir şey. Havası, gerçekten enerjisi bile farklı oluyor. Ya ben o şehir binaların içindeki görüntüden hoşlanmıyorum. Yani zaten bir stres içerisinde oluyorsunuz, dersler, koşuşturma. Bu doğa sizi birazcık olsun rahatlatıyor. Kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkürler Aleyna. Rica ederim. Hallo Mirza, heute geht es die Vorteile und Nachteile der Türkisch-Deutschen Universität. Kannst du dich mal kurz vorstellen? Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ich bin Amir Reza. Ich studiere Molekularbiotechnologie im 4. Semester. Ursprünglich komme ich aus dem Iran. Seit 4 Jahren lebe ich in Istanbul. Dabei bin ich der erste ausländische Student an der Fakultät für Naturwissenschaften. Was sind die Vorteile und Nachteile der Türkisch-Deutschen Universität deiner Meinung nach? Also die Türkisch-Deutsche Universität hat so viele Vorteile. Ein großer Vorteil ist, dass die Lehrkräfte sehr kompetent und hilfsbereit sind. Viele Professoren haben ihre Abschlüsse in den namhaften Universitäten auf der Welt gemacht. Aber die Universität ist noch recht neu. Das hat den Nachteil, dass sich noch einiges im Aufbau befindet. Zudem ist die Universität sehr weit weg vom Zentrum, aber dafür liegt die Universität schon im Grunde. Dankeschön. Wie sind die Laboren? Hast du das Gefühl, dass du viel lernst? Also die Türkisch-Deutsche Universität bietet uns sehr viele Möglichkeiten, unser Wissen in der Praxis anzuwenden. So kann ich besonders viel gelernt auch anwenden. Wir führen viele Experimente in der molekularen Biotechnologie durch, beispielsweise Biochemie, Molekularbiotechnologie, Mikrobiologie, Zellbiologie, Chemie und so weiter. Im 4. Semester haben wir auch Laborprüfungen aus allen Experimenten des Semesters gemacht. Also ja, ich habe das Gefühl, viele Erfahrungen und viele Wissen gesammelt zu haben. Dankeschön für die Antworten. Ja, bitteschön, gerne. Seher merhaba. Merhaba, Kendini kısaca tanıtır mısın bize? benim adım Seher Saracan. Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Türk-Alman Üniversitesi'nde okuyorum. Peki Türk-Alman Üniversitesi'nde hukuk okumanın sence avantajı nedir? Aslında avantajları çok. Birincisi bulunduğu konu çok güzel bence. Ben çok severim doğayı, ağaçları, yeşili falan. Birincisi bu aslında benim için. İkincisi yabancı dil öğrenmeyi çok seviyorum. O yüzden bir yabancı, İngilizcenin üstüne bir yabancı dil daha eklemek iyi olur diye düşündüm. Aynı zamanda lisede ben Anadolu Lisesi'nde okumuştum ve hani bir ekole tabii değildi. Sadece normal Türkiye'deki Anadolu liseleri nasılsa o şekildeydi. Ama Türk-Alman Üniversitesi'nde Alman ekolünü de görebildiğimiz için bu beni çok tatmin ediyor. Burada Alman hocalarımız var vesaire. Anayasa hukukunu hem Türkçe bir şekilde gördük mesela hem Alman hukukunu gördük, Alman anayasasını gördük. O yüzden çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Farklı bir perspektif kattığını düşünüyorum. Açıkçası ben okulun Türk ekolü kısmını da seviyorum. Yani Türkiye olan ayağını da çok seviyorum. Şöyle ki hocalarımız bizim hakkımızda böyle bir toz bulutu olarak bulunan o şeyi normal bir bulutsu haline getirip böyle önümüze koyuyorlar ve benim bu da çok hoşuma gidiyor. Anladım. Peki hocalarla ilişkilerin nasıl? Hocalarla ilişkim genel olarak çok güzel. Açıkçası okulun en büyük avantajlarından bir tanesi şu. Çok az sayıda öğrenci olduğu için başka okulları kötülüyor gibi olmayayım ama hani gerek İstanbul Üniversitesi gerek Marmara Üniversitesi tabii ki onlar da çok güzel ekoller ve çok güzel üniversiteler. Çok güzel bakış açıları katıyordur. Ancak hani benim duyduğum kadarıyla mesela onların hakkında bir soru olduğunda bunlar soramıyorlar direkt. Ama ben mesela sınıfımda zaten 30-40 kişi olduğu için bir şey aklıma geldiğinde mesela pratik çözerken aa şu şöyle miydi falan diye mesela ekleme yapabiliyorum. Hocama soruyorum ama anında dönüt alabiliyorum mesela. Onun için mail atıyorum hemen dönüyorlar.
çok yardımcı oluyorlar yani. Öğrenci sayısı az olduğu için bizimle daha çok ilgilenebiliyorlar. Peki sence Türk-Alman Üniversitesi'nin dezavantajı nedir? Ben ilk geldiğimde yer bulmak, yani kalacak yer bulmak konusunda çok zorlanmıştım. Çünkü burada yaşamıyorum, normalde İstanbul değilim. Yurt yoktu. Bu çok büyük bir sıkıntıydı gerçekten. Özellikle öğrenciyseniz ve hani maddi geliriniz belli bir çerçevedeyse ve İstanbul gibi bir yerdeyseniz gerçekten de zor oluyor kalacak yer bulmak. Ama şu an galiba apart açıldı zaten ve bana da yurt çıktı zaten. Ben de şu anda yurtta kalıyorum. Sadece bunu diyebilirim yani bence. Evet, anladım. Çok güzel, çok teşekkürler. Rica ederim, ne demek. Kısaca kendini tanıtır mısın dostum? Ben Göksu Deniz Ünsal, Türk-Alman Üniversitesi'nde Malzeme Bilimi ve Teknolojileri bölümünde okuyorum. Tamam. Türk-Alman Üniversitesi'nin avantajları sence nelerdir? Avantajları insanların yükselecek bir üniversite olmasının ismi sadece ya bence. İsmi Genel de- olarak Türkiye'deki bütün üniversitelerden farkı yok. Ama Türk-Alman deyince bir falan oluyor insanlar. Sana şöyle söyleyeyim, birçok üniversitede yurt dışı avantajları var. Erasmus'lar, yok hocaların projeleri vesaire. Türk-Alman'da sadece bunun ismi değişiyor. Çift diploma programı vesaire oluyor. Aslında bütün üniversitelerde oluyor hemen mesela. hemen baktığın zaman var Evet, bu doğru. avantajlar. Türk-Alman'ın tek bir avantajı, hocaların birçoğu aynı zamanda Almanya'da da çalışıyorlar. O yüzden birçok projede atıyorum, bizim hocalarımızdan bir tanesi şu an yaz tatilinde Almanya'ya gidecek. Ona millet hemen, hocam ben de bir şeyler yapabilir miyim projenizde falan diye gidiyorlar. O avantajlar dışında bence şu an çok da fazla bir avantajı yok. Peki Türk-Alman Üniversitesi'nin dezavantajları neler sence? Şeyden çok uzak olması, medeniyetten çok uzak olması. Yani baktığın zaman bence bir üniversitenin asıl önemli kısmı sosyalleşmektir, çevrendeki insanlardır. Yine okul içerisinde sosyalleşebiliyoruz ancak hani bunu bir kafede, ne bileyim bir barda yapamıyoruz mesela veya okul çıkışında bir yere gidemiyoruz, Kadıköy'e gitmek zorundayız. Hadi hep beraber topluca bir saat yol çekelim gibi bir durum oluyor. Abi şöyle bir sıkıntı var, okulun öğrencisi az ve Yükseköğretim Kurumu'ndan da bütçe öğrenci sayısına göre veriliyor. Ancak okulun arazisi 2000 kişi için veya 3000 kişi için şu an bilmiyorum. O bütçeye göre geniş bir arazi. Okulda hala daha bitmemiş yerler var, örneğin arkamız yani hani. Aynen, mesela burası. Buraya daha hiçbir şey yapılmamış. Yani okulun tabii ki güzel, mesela şuraya da çek kanka. Burası mesela güzel. Aynen, güzel yerleri de var. Güzel yerleri de var, kötü yerleri de var. Bazı hocalar var. Dersleri çok kıymetli. Gerçekten atıyorum 6 kredilik bir ders ama devamsızlık hiç umurunda değil. Bakmıyor, almıyor bile. Bazı hocalarımız var, 2 kredilik ders bölümde veya iş hayatımızda hiçbir işe yaramayacak. İnsanları devamsızlıktan bırakıyor mesela. Anlıyorum. Evet dostlarım, burada röportajımız bitti. Umarım sizin için yararlı bir röportaj olmuştur. Eğer Türk-Alman Üniversitesi'nde herhangi bir sorun varsa yorumlarda sormayı asla unutma. Ayrıca gelecek videolardan hemen haberdar olmak için bana abone olmayı, bildirimlerini açmayı unutma.